Bugün sizlerle tavuklu iç pilav tarifi paylaşacağım. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle hayran kalacağınız şahane bir iç pilav tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce pilav ve bademi ıslatmakla başlıyoruz. 1 çay bardağı bademi bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine fokur fokur kaynamış sıcak suyu ilave ediyorum. Bu şekilde kabukları çok çabuk soyacaktır. Bu şekilde bir 10 dakika dinlendirelim. Şimdi pilavımızı da ıslatalım. 4 su bardağı pilav kullanacağım. Kullandığım bardak ölçüsü bu şekilde 200 milim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve kaynar su değil de ılıktan birazcık daha sıcak olacak şekilde sıcak suyu üzerine geçecek kadar döküyorum ve biraz karıştırıyorum. Suyumuz fokur fokur kaynamış olmasın bademler gibi. Ilıktan biraz daha sıcak olması yeterli olacaktır. O sırada da tavamı ocağa alıyorum. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Isınan yağın içerisine 400 gram küp küp doğranmış tavuk göğsünü ilave ediyorum. Pilav ve bademler o tarafta ıslanınca biz de tavuğu hazırlamış oluruz. Şöyle biraz tavanın tabanına yayıyorum. İlk önce etlerimizi bir güzel soteleyelim. Rengi dönene kadar etlerimi güzelce soteliyorum. Tavanın tabanına yayıyorum ve ocağın altını en kısık ayara alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde güzelce pişmeye bırakıyorum. Etimiz pişerken bademlerin kabuğunu soyuyorum. Bayağı güzelce şişmişler. Kabukları çok çabuk çıkıyor. Bu şekilde bütün bademlerimin kabuklarını güzelce soyuyorum. İstiyorsanız direkt de kabuksuz badem de kullanabilirsiniz. Güzelce şiştiği için hiç zorlanmadım. Hemen bütün bademlerin kabuğunu bu şekilde soydum. Şimdi etlerimizi kontrol edelim. Hemen kapağını açıyorum. Etlerimiz güzelce suyunu salmış. Bu şekilde biraz karıştırıyorum. Neredeyse pişmek üzere. İçerisine bademleri de ekliyorum. Bademlerle beraber güzelce bir 5 dakika kavrulsun istiyorum. Hem bademler biraz kızarsın hem de daha da lezzetlensin istiyorum. Badem ve etleri bu şekilde 5 dakika güzelce kavuruyorum. Güzelce kavurdum. Güzelce birbirine geçtiler, lezzetlendiler. Bademler de hafiften kızardı. Çok güzel oldu. Pirinçlerimizi süzdüm ve üzerlerine ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuzu da üzerlerine ekliyorum. Tuzu mutlaka kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız. Bu şekilde pirinçleri de güzelce kavuruyorum. Bu da çok önemli. Pilavımızın tane tane olması için pirinçlerin güzelce kavrulması gerekiyor. Pirinçleri bu şekilde güzelce karıştırdım. Şimdi sıra geri kalan malzemelerde. 2 çorba kaşığı tereyağını üzerine ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar, yarım çay bardağı da kuş üzümünü üzerlerine ilave ediyorum ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Tereyağı da bu şekilde güzelce erisin. Hepsini güzelce karıştırdık. Baharatlarla tereyağı birbirine hepsi güzelce karıştı ki bir yerde topaklanmasın. Mutlaka güzelce karıştıralım. Şimdi üzerlerine suyumuzu ilave ediyorum. Toplamda 6 su bardağı kaynamış suyu üzerlerine ekliyorum. 1 su bardağına 1,5 su bardağı su olacak şekilde ayarlarsanız bu şekilde ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı kaynamış su. Bu şekilde ayarlarsınız. Suyumu ilave ettim. Şöyle bir güzel de karıştırıyorum. Bir kere tek karıştıracağım. O yüzden güzelce karıştırıyorum. Pirinç topaklandıysa dağılsın. Daha sonra kaynamaya başladı. Kapağını kapatıyorum ve ocağı en kısık ateşe alıyorum. Bu şekilde suyunu çekene kadar güzelce pişiriyorum. Şöyle bir kontrol edelim suyunu çekip çekmediğini. Tam ortayı açıyorum ve kontrol ediyorum. Pilavımız güzelce suyunu çekmiş. Şöyle toparlıyorum.
Ocağın altını kapatıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika demlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda tenceremin kapağını açıyorum. Pilavımızın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle pilavımı birazcık ters düz ediyorum. Biraz karıştıralım şöyle. Altını üstüne getirelim. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bu şekilde paylaştığım tariflerden ilk sizin haberiniz olur. Bana da bu şekilde destek vermiş olursunuz. Pilavımı servis alıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tek başına bile bir ana yemek. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.